Biz daha kokunun ve tadın nasıl kaydedildiği seviyesine gelmedik değil mi? Hafızaya tat nasıl yazılır? Hafızaya koku nasıl yazılır? Kaydetme diye bir hakikatin olduğu bir müziğe hangisi gösterilir? Biz hard diskleri bulmadan önce daha önceden kayıtlar yapılıyordu kainatta. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatta esbab ve müsebbabat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki yani elma deyince ağaç onun sebebi oluyor, elma da müsebbebi oluyor. En basit haliyle durum böyle. Görüyoruz ki en âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Durum neymiş? En büyük bir sebebin en küçük bir sonuca müsebbebe kuvveti yetmiyor. Buradan ne çıkarıyoruz? Demek ki esbab bir perdedir, müsebbepleri yapan başkadır. Biz sebep olarak gözükene bakıyoruz, sonuca bakıyoruz. İkisini kıyasladığımızda yok diyorsun bu sebepten bu sonuç çıkma şansı çıkıyor. Ha öyleyse arada müdahale var demektir. Bunu izah edecek şimdi nasıldır? Mesela hassiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. İnsan kuvve-i hafızasına bakıyoruz. Herkesin kafasında şu anda kuvve-i hafıza var. Herkesin kafasında şu anda kaydetme diye bir hakikat var. Biz teypleri bulmadan önce, biz disketleri, CD'leri bulmadan önce, biz hard diskleri bulmadan önce daha önceden kayıtlar yapılıyordu kainatta. Daha önce ağaçlar çekirdeklerine kaydediliyordu. İnsanlar, hayvanlar hücrelerine kaydediliyordu. Kayıt vardı kainatta. Ve insan kafasının içine hatıralar, bilgiler kaydediliyordu. Renkler, kokular, tatlar kaydediliyordu. Bilgiler kaydediliyordu. Biz daha kaydetme hakikatini keşfetmeden önce bu kayıtlar vardı zaten yani. Biz o kayıtlardan bir tanesi, iki tanesini taklit ettik sonuçta. Bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz, görüyoruz ki öyle bir cami kitap, belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşt hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Şimdi bak, en büyük deliller ülfet perdesi altına gizlenir. En büyük deliller farkına varamadığımız delillerdir. Şimdi insan hafızasının farz-ı muhal açtık kafasını insanın. İçinde hafızanın olduğu yere de bakıyoruz ve bu hafızayı çalışırken diyelim ki bakıyoruz oraya. Acaba şu ana kadar şu mesele aklımıza ne kadar gelmiştir? Hamsiyi yedik, hamsinin tadı kayda geçti, doğru mu? İnsan hafızasında hamsinin tadı kayda geçmiştir. İnsan hafızası hamsinin kokusunu da kayda almıştır. Bir dahaki sefer gördüğünde bu bizim hamsi diyorsun. Çünkü hamsi kayda geçmiştir. Tadı kayda geçti, kokusu kayda geçti, şekli kayda geçti, onunla ilgili hatıraların kayda geçti. Acaba hafızayı açsak, şuradaki avize kadar büyütsek hafızayı, insan hafızasını, belki şu oda kadar büyütsek hafızayı ve oraya baksak, mesela koku nasıl yazılıyor oraya? Mesela ses nasıl yazılıyor oraya? Mesela tat nasıl yazılıyor oraya? Biz daha kokunun ve tadın nasıl kaydedildiği seviyesine gelmedik değil mi? Bak sesleri kaydediyoruz şu anda farklı bir şekilde. Görüntüleri kaydediyoruz farklı bir şekilde. Biz daha henüz tatların ve kokuların kaydına daha gelmedik. Ama bizim daha bak 21. yüzyıla geldik. Daha çalışıyoruz. Belki yarın öbür gün onlar da becerilecek. Kokular, tatların da belki kaydolacak ama bakın bugünkü teknolojik seviyemizde bu kadar çabanın neticesinde biz daha henüz tadın ve kokunun nasıl hafızaya geçtiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Ama binlerce senedir bizim kafamızda, hayvanların da kafasında, zihninde bu tatlar ve kokular kayda geçiyor. O mekanizma yaratılmış. O mekanizma işliyor. Tadın ve kokunun kayda geçtiği bir cihaz, bir alıcı cihaz burada duruyor. Ama benim merak ettiğim nokta şurası. Burada esbab ve müsebbebat dedi ya, tahmin edelim. Hafızaya tat nasıl yazılır? Hafızaya koku nasıl yazılır? Ben nasıl yazıldığına dair bilgim yok ama kafamın içinde yazılıyor. Acaba akıllı insan olarak ben kokunun nasıl kayda geçtiğine dair hiçbir bilgim yok. Tadın nasıl olup da kayda geçtiğine dair hiçbir bilgim yokken binlerce senedir insan var olduğundan beri bunların direkt kayda geçiyor olması bir şey ifade etmiyor mu? Bunu yapabilecek olan akıllı insan yapamadığına göre acaba bunları yapanın çok daha yüksek bir akla, çok daha yüksek bir fikre, çok daha yüksek bir zekaya tabiri caizse sahip olması gerekmiyor mu? Peki bizim sebep olarak gördüğümüz ne burada? İnsanın zihnine, insan hafızasına koku kaydedilir, insan hafızasına tatlar kaydedilir, bilgiler kaydedilir. Çok merak ediyorum. Nasıl kaydediliyor? Mesela ben şimdi buraya bakıyorum. Karşılıklı baktığımda 100 tane lamba yanıyor burada. Benim hafızamda 100 tane lamba şekliyle beraber kayda geçti.
Arkadaş oradan beri çay dağıtmaya başladı. Çayın kokusu geldi, kayda geçti. Koku nasıl orada kayda geçiyor? Bu mekanizma nasıl işliyor? Bu birinci kısım. İkinci asıl soru şu. Bu kayda geçişin olduğunu görüyoruz zaten. Bir kayda geçme var. Bir kokunun, tadın, bilgilerin, hatıraların, her şeyin kayda geçtiğini görüyoruz zaten. Mühim olan şu. Bu kayda geçirme hadisesi nasıl var olmuştur? Buna bir sebep söyleyelim. Diyelim ki insanın kuvve-i hafızasının var olabilmesi için şöyle bir şey oldu. Onun neticesinde de kayda geçmek diye bir mekanizma meydana geldi diyelim. Söyleyeceğimiz tek bir cümle var mı? Ama çalışıyor. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap, belki kütüphane öykündedir ki bütün sergüzeşt hayatı içinde karıştırmaksın yazılıyor. Bir küçük bölgede çocukluğumuzdan itibaren tüm hatıralarımız, görüntülerimiz, seslerimiz, kokularımız, tatlarımız, duygularımız çocukluktan beri karıştırılmaksızın sırayla yazılıyor. Yani dün değil, önceki gün değil, daha önceki gün her bir kayda geçiyor. Bu şekilde bir hafızaya acaba şu mucize kudrete hangi sebep gösterilir? Bir kudret mucizesine, kaydetme diye bir hakikatin olduğu bir mucizeye hangi sebep gösterilebilir? Telafi dimaiye mi? Beynin böyle lif girintili çıkıntılı böyle olması mı? Basit şuursuz hücre zerreleri mi? Kaydı yapan hücrelerin zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki eğer sebeple sonuç arasında bir bağlantı yoksa ama sonuç hep o sebepten meydana geldiğini görüyorsak arada birisinin müdahale ettiği anlamına gelir. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.